Umarım bu yazdıklarım kendimi ele vermeme sebep olmaz ama ben bir grafiti sanatçısıyım ya da bazılarına göre bir serseri. Her iki tanımı da kabul ederim. Mesele şu ki, sprey boyalarla aram oldukça iyi ve bunu yapmayı seviyorum. Ancak grafiti topluluğu gerçekten berbat. İnsanlar oldukça saygısız ve sanatçılar arasında neredeyse hiç saygı yok. Bu yüzden daha gizli bir yöntem geliştirdim. Sanatımı diğer sanatçıların veya halkın pek göremeyeceği sessiz yerlerde yapmayı tercih ediyorum. Eski tren hatları bu iş için genellikle iyi bir seçenek çünkü sürekli terk edilen trenler var ve bu trenler üzerindeki yüzeyler oldukça geniş. Arkadaşım Burak benimle grafiti yapmaya gelmeyi sever. Gerçi bu işin pek meraklısı değildir ama yanında olmasından keyif alıyorum. İyi bir arkadaşın önemini anlamayan insanlar olduğunu düşünüyorum ve bu bana üzücü geliyor. Diğer arkadaşlarımın çoğu zamanımı ve ilgi alanlarımı pek umursamazken Burak bu konuda farklıdır. O gün Burak'la birlikte Google haritalarda bulduğum isimsiz bir eski tren hattında sigara içiyorduk. Saat çok geç değildi, belki biraz onunu geçmişti. Birlikte yürüyorduk ve trenin eski paslı vagonları boyunca ilerliyorduk. Garip olan tüm tren üzerinde tek bir grafiti bile olmamasıydı. Muhtemelen bu tren yakın zamanda buraya getirilmişti diye düşündüm ve ilk işaretleri benim bırakacak olmam beni heyecanlandırdı. Burak'a oyalansın diye bir sprey boya verdim ve kendi işime koyuldum. Yaklaşık 5 dakika sonra ilk işaretimi tamamladım ve biraz onu seyrettikten sonra bir sonraki vagona geçtim. Sonra diğerine, yaklaşık 15 dakika ve 2 sprey boya sonra 3 farklı grafiti yaptım ve birbirleriyle nasıl uyumlu göründükleri konusunda gurur duydum. Boşalan kutularımı kuruduğunda genellikle fırlattığım gibi arkaya doğru attım. Boş bir kutunun içindeki bilyenin çıkardığı ses beni her zaman memnun ederdi. Burak'ın yanına vardığımda onun bir diğer sigarayı sardığını ve boyayı tamamen ihmal ettiğini fark ettim. Ben büyük bir esrar kullanıcısı değilim çünkü çoğu zaman aşırı kaygı yapıyor bende. İkinci sigarayı da içmek kötü bir karardı çünkü zaten yasa dışı bir iş yapıyorduk ve bu da yeterince stresliydi. Sigarayı içmemiz bittiğinde arkadan gelen boğuk bir metal sesi duyduk. İkimiz de karanlığa doğru donduk kaldık. Bu ses trenin içinden mi yoksa dışından mı geldi anlaması zordu. Ama her iki seçenek de ürkütücüydü. Tam 1 dakika boyunca sessizlik içinde bekledik. Bir şey yoktu. Sonra telefonumu çıkardım ve bu videoyu kaydettim. "Abi, bu neydi?" dedim. Burak da, "Hayır ya, ben de duydum," diye cevap verdi. O an birinin arkadan boş bir boya kutusunu bize fırlattığını anladık. Aniden arkamızdan bir adam kovalamaya başladı ve "Düşme sakın," diye bağırdı. Birkaç saniye sonra gerçek bir silah sesi duyuldu. Burak neredeyse düşecekti. O kadar korkmuştuk ki. Adamın kovalamacası o kadar şiddetliydi ki sesleri arkadan duydukça nefesimiz daha da kesiliyordu. Burak'la göz göze geldik ve kaçış hızımızı artırdık. Tren vagonlarının arasında koşarken ayak seslerimiz yankılanıyordu. Her adımda metalik bir çınlama duyuluyordu. Trenin boğuk ve paslı yapısı bizi daha da geriyordu. Arkamızdan gelen adamın sesi de aynı hızda yaklaşmaya devam ediyordu. "Sizi yakalayacağım, kaçamazsınız," diye bağırıyordu. Nefesimiz kesilmişti, ciğerlerimiz yanıyordu ama duracak durumda değildik. O an Burak'ın panikle "Abi ne yapacağız, burası çıkmaz sokak gibi," diye fısıldadığını duydum. Etrafımıza baktım, yolun sonuna geliyorduk ve hiçbir çıkış yoktu. Vagonlar sıkışık bir şekilde dizilmişti ve aralarından geçmek imkansız gibiydi. Bir anlığına dondum. Duvardaki küçük bir boşluk dikkatimi çekti. Eski, yıkık dökük bir vagonun kapısında dar bir aralık vardı. "Burak'a, oraya," dedim ve hızla vagonun içine daldık. Soluk soluğa, birbirimize bakarak sessizce nefes almaya çalıştık. Karanlığın içinde nefes seslerimiz, kalp atışlarımız kadar yüksek duyuluyordu. Adamın ayak sesleri yavaşladı, yaklaşıyordu. Tam o anda trenin içinde bir şeyin hareket ettiğini hissettik. İçeride yalnız değildik.
Vagonun köşesinde karanlığa gömülmüş, çömelmiş bir figür vardı. Yavaşça dönüp bize baktı. Gözleri boş ve donuk, sanki ruhu olmayan bir varlık gibiydi. "Burası size ait değil," diye fısıldadı. Burak kımıldamadan gözleri kocaman açılmış bir halde kala kaldı. Nefes almak bile imkansızdı. Figür yavaşça yerinden kalktı ve o anda trenin duvarlarından ince bir metalik sürtünme sesi yükseldi. Vagonun kapısının olduğu yerde az önce bizi kovalayan adam belirdi. Ama onun yüzünde artık bir insan ifadesi yoktu. Gözleri boşlukla dolu, bedeni sanki kontrolsüz bir kukla gibi hareket ediyordu. "Kaçamazsınız. Bu tren size ait değil," dedi. Sesi neredeyse hiç insani olmayan bir yankıyla geliyordu. İçerideki figür bir adım daha yaklaştı. Burak'ın eli titreyerek benim bileğimden yakaladı. "Ne yapacağız?" diye fısıldadı. Kafamda hiçbir çıkış planı yoktu ama şunu biliyordum. Burada kalırsak hayatta kalma şansımız sıfırdı. Derin bir nefes aldım, cesaretimi topladım ve Burak'a "Koşacağız. Şimdi ya da asla," dedim. Figür ve adam bize daha da yaklaştığında vagonun diğer tarafındaki çıkışa doğru hızla fırladık. Metalin keskin sesi ve ayak sesleri arkamızda yankılandı. Koşarken her şey bulanıklaşıyordu. Beynim sadece kaçma emri veriyordu. Vagonun dışına çıktığımızda soğuk hava suratımıza çarptı ve nihayet tren hattından dışarıya doğru adım attık. Arkamıza dönüp baktığımızda ne figür ne de adam oradaydı. Fakat içimizde garip bir huzursuzluk kalmıştı. Burak ter içinde "Ne lan bu tren, bir daha asla bu taraflara gelmeyeceğim," diye haykırdı. O an anladım ki bu tren sadece terk edilmiş bir hurda yığını değil, bir tür lanetli yerdi. Gecenin karanlığında uzakta kalan tren vagonları hala bir şeyler fısıldıyordu. Bir daha o bölgeye adım atmama kararı aldık çünkü orada ne olduğunu kimse anlayamazdı. Ama ne yaşadığımızı unutmak mümkün değildi. Ve böylece o geceden sonra tren hatlarına dair maceralarımız sonsuza dek bitmiş oldu. O trenin yanından uzaklaştıktan sonra kasvetli bir sessizlik her yanımızı sardı. Ay ışığı tren hattının üzerine vuruyor, gecenin derin karanlığı içinde hafif bir pus yükseliyordu. Burak, terini silerken titreyen sesiyle "Abi, biz ne gördük böyle? O adam ya da o yaratık mıydı bilmiyorum ama kesinlikle normal bir şey değildi," dedi. Kafamdaki karmaşa ve korku daha da yoğunlaşmıştı ama cevap veremedim. Yavaş yavaş kasabanın içine doğru yürümeye başladık. Her adımda etrafımızdaki sessizlik daha da ağırlaşıyordu. Sanki dünya bizim farkımızda değilmiş gibi bir his vardı. Bu sessizlik içimi kemiriyor, Burak'ın yanında olmasına rağmen kendimi yalnız hissettiriyordu. Fakat bir an durup çevreme baktığımda kasabanın sokaklarının da farklı bir atmosfere büründüğünü fark ettim. Daha önce geçtiğimiz yollar ve evler tanıdık olmaktan çıkmış, sanki başka bir boyuta geçiş yapmış gibi görünüyordu. Burak da aynı şeyi fark etmiş olmalı ki durdu ve etrafa bakarak fısıldadı. "Burada bir şeyler çok yanlış." Birkaç adım daha attık ve küçük bir meydana ulaştık. Meydandaki eski, paslı bir çeşme neredeyse yıkılmak üzereydi. Ancak dikkat çekici olan meydanın ortasında duran o korkunç figürdü. O an kalbim duracak gibi oldu. Tren vagonlarında gördüğümüz yaratık oradaydı. Ama bu kez daha net bir şekilde karşımızdaydı. Yüzü şekilsiz, gözleri yine boşluğa bakan ve etrafına yayılan ağır, kasvetli bir hava vardı. Burak donmuş gibi yerinden kıpırdamadan yaratığa bakıyordu. "Bu imkansız," diye mırıldandı. Yaratık yavaşça başını bize doğru çevirdi ve tek bir kelimeyle ortalığı sarsan bir yankı gönderdi. "Lanetlisin." O anda Burak kontrolünü kaybetmiş gibi yere çöktü. Gözleri korkudan büyümüştü ve ağzından anlaşılmaz sözcükler dökülüyordu. Ben ise ne yapacağımı bilemez bir halde oraya çakılıp kalmıştım. Meydanın karanlığı gittikçe üzerimize çöküyordu. Tam o sırada bir el omzuma dokundu. Korkuyla irkildim ve arkamı döndüğümde yaşlı bir adam gördüm. Üstü başı yırtık, yüzü derin çizgilerle doluydu. Gözlerinde hüzün vardı
ama aynı zamanda bir bilgelik de taşıyordu. "Bu kasaba kaybolanların mekanıdır," dedi alçak bir sesle. "Trenle geldiniz değil mi? O tren sadece bir ulaşım aracı değildir. O, kayıp ruhların geri dönemediği bir dünyaya açılan kapıdır." Ne demek istediğini tam anlamasam da kalbimde büyük bir korku ve çaresizlik hissettim. Burak'ı yerden kaldırmaya çalıştım ama o hala şoktaydı. Yaşlı adam bize bakarak ekledi: "Eğer buradan çıkmak istiyorsanız bu kasabanın lanetini çözmeniz gerek. Yoksa sonsuza kadar burada hapsolacaksınız." Kafam allak bullak olmuştu. "Ne laneti?" diye sordum titreyen bir sesle. Adam derin bir nefes aldı ve "Tren kazasında ölenlerin ruhları huzur bulamıyor. Kasabanın bu bölümünde yaşayan herkes bu lanetten etkilenmiş durumda. Ancak bir çözüm var. Eski kilisenin altındaki mezarlığa gitmelisiniz. Orada lanetin kaynağını bulacaksınız. Ama dikkatli olun. Her adımda sizi bekleyen bir tehlike var." Burak yavaşça toparlandı ve gözlerime bakarak "Ne yapacağız?" diye sordu. Derin bir nefes aldım. Kaçmanın bir yolunun olmadığını anladım. Bu laneti sona erdirmekten başka şansımız yoktu. Yaşlı adam bize son bir bakış atarak meydandan kayboldu, sanki hiç orada olmamış gibi. Karanlık kasabanın dar sokaklarından geçerken aklımızda tek bir şey vardı: kilise. Ama içimde büyük bir korku vardı. Çünkü yaşlı adamın söz ettiği tehlikenin ne olduğunu bilmiyordum.